Herkese merhaba. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümünde bizleri acaba neler bekliyor? Zeynep ve Barış sonunda mutlu olabilecekler mi? Mehdi ve Zeynep'in ailesinin hayatı tehlikede mi? Dizimiz erken final yapacak mı? Hepimizi bekleyen o üzücü haber ne olacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklına Özlem'in yani ablasının sözleri gelecek. Barış ablasının kendisine söylediği sözleri aklına getirdikçe Zeynep'e olan şüphesi de artmaya başlayacak. Çünkü Özlem o konuşmasında Barış'ın ileride çok pişman olacağını söylemişti. Barış da bunun üzerine Zeynep'ten ani bir ayrılma kararı alabilir. Zeynep de Mehdi'den sonra ikinci darbeyi bu şekilde Barış'tan almış olacak. Zeynep Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde kulaklarına inanamayacak. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Ama Barış gerçekleri Zeynep'ten saklayacak ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözler üzerine orayı terk edecek. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüyle sonuçlanacak. Hatta Zeynep'in psikolojisi günden güne bozulacak. Eğer Zeynep'e yardımcı olan birileri olmazsa Zeynep kendisine zarar bile verebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden atlatmak isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyecek. Çünkü Zeynep başrol oyuncusu olduğu için senaristimiz tabii ki onu öldürmeyecektir Mehdi'nin aksine. Böylece Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü Barış'ın yapmış olduğu bu hareket onun iflasına sebep olacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Barış bir kitap okuyordu. Barış'ın elindeki bu kitabın ismi ise Kral Kaybederse isimli bir kitaptı. Barış şu an için çok zengin ve saygın bir iş adamıdır. Yani Barış bu kitapta kral olarak tasvir edilen kişidir. Ama o kitabın sonunda o kral tüm saygınlığını kaybediyordu ve sonunda iflas edip hayatı boyunca huzur evinde kimsesiz yaşamına devam etmek zorunda kalıyordu. Yani bu kitap Barış'ın iflas edip kimsesiz kalacağını kanıtlar diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denemişti. Çünkü Özlem Barış'ı Zeynep'ten gelecek tehlikelere karşı korumak istemişti. Ama Barış Özlem'in bu sözlerini hiç önemsemedi. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yaptığının farkına ileride geç olsa da varacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri gerçekleşecek. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözülemedi. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuştu. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardımcı olan Zeynep'i kendisini adeta düşman olarak görüyor. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar gelebilir. Onun için Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu halletmesi gerekecek. Son bölümlerde yaşanan olaylardan sonra Mehdi'nin diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin ne yazık ki doğru olduğu anlaşıldı. Zeynep ile Mehdi'nin ilerleyen bölümlerde tekrardan bir araya geleceği düşünülürken böyle bir ayrılık herkes için şok oldu tabii ki. Bundan sonraki süreçte de dizideki olaylar Zeynep ve Barış üzerinden ilerleyecek. Sultan Hanım ve Ali Rıza Bey de birbirlerine destek olacaklar.
Bu iki çiftin ilişkileri daha da ileriye taşınırken diğer taraftan da Savaş ve Emine aşkı da yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Ancak dizimizdeki iyi olaylar bu şekilde gelişirken kötü karakterlerimiz Mehdi olmadan ne yapacaklar? Bir yandan Veysi'nin sebep olduğu olaylar, diğer yandan da Cengiz Baba'nın ortalığı bir hayli karıştırması yüzünden Ali Rıza abi bu duruma dahil oldu ve kendilerine yardım etmesi için eski dostu Sadi'yi çağırdı. Erkan Petekkaya, delikanlı Sadi karakteriyle Ali Rıza Dayan'ın arkadaşına can verecek. Peki sizce Sadi'nin dizimize olan katkısı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimizin önümüzdeki bölümünde herkesin hayatı aniden değişecek. Çünkü hatırlarsanız en son Cengiz Mehdi'yi öldürmeye çalıştı. Ayrıca Cengiz, Zeynep ve Barış'ın evine silahlı saldırı bile düzenlemişti. Ayrıca bu kötülüğü Mehdi'nin yapmaya bastığını göstermeye çalışmıştı. Nuh ve Cemile ise Mehdi'ye veda edecek. Cengiz ve Veysi bu ihaneti Mehdi'nin yanına bırakmayacak. Bunun üzerine Mehdi dizimizden ayrılacak. Mehdi'nin kızı Müjgan ve ablası Cemile ile yeni bir hayata başlayabilir. Ayrıca Barış ve Zeynep de evlenecek. Onların evlilikleri çok güzel geçecek ilk başlarda. Hatta Barış çocukluğundaki travmaları Zeynep sayesinde atlatmış olacak. Emine ve Savaş ise hayatlarına yepyeni bir sayfa açacaklar. Emine kendi kaderinin çizdiği yoldan değil, kendi istediği yoldan hayatına devam edecek. Savaş ise Emine sayesinde iyileşecek. Savaş iyileştikten sonra Emine'ye evlenme teklifinde bulunacak. Emine ile Savaş evlenirken Sultan da Ali Rıza ile evlenip çok mutlu olacak. Dizimizdeki konularda herhangi bir değişiklik olmaz ise maalesef yakında final olacak gibi gözüküyor. Peki İbrahim Çelikkol yani Mehdi'nin dizimizden ayrılmasını nasıl karşıladınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. İlk zamanlar Barış ve Zeynep'in evliliği muhteşem bir şekilde geçecek. Zeynep kendisini bir peri masalının içinde bulacak. Barış da yıllardır annesinden göremediği ilgi ve alakayı Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi de birbirlerine defalarca kez söz verecekler ve asla birbirlerini terk etmeyeceklerini söyleyecekler. Ama sonrasında her şey birden kabusa dönüşecek. Çünkü Barış bu duruma artık tahammül gösteremeyecek. Zeynep'in kendisiyle ilgilenmediğini fark edecek. Barış, Zeynep'in bu davranışlarını görünce çok sinirlenecek ve bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.